Dünya Sağlık Örgütü ve Çin'in koronavirüs salgınına karşı birlikte yürüttüğü görev kapsamında Şubat ayı itibarıyla klinik onaylı vakaların %80'inin hafif ve orta düzey, %14'ünün şiddetli ve %6'sının ise kritik seviyede olduğu bildirildi. Dürüst olmak gerekirse koronavirüs sebepli hafif vakalar, hafif bir grip ya da soğuk algınlığından çok daha şiddetli belirtilere sahip. Vücudun ihtiyaç duyduğu oksijeni kendi başına sağlayamaması gibi ciddi bir durumdan daha hafif tüm belirtiler kişiyi bu hafif vaka kategorisine koymakta. Bununla birlikte şiddetli vakalarda oksijen terapisine ihtiyaç duyulurken, kritik vaka tanımı ise solunum veya çoklu organ yetmezliği yaşayan hastalar için kullanılıyor. Hastalığın sahip olduğu belirtiler, tedavi yöntemleri ve takip edilen süreç büyük ölçüde kişinin hangi kategoride yer aldığına bağlı. Bu yüzden koronavirüse yakalanan birinin yaşayabileceği süreçleri daha iyi anlamak için olaya biraz yakından bakmamız gerekiyor. Hadi başlayalım. COVID-19, yeni tip koronavirüs ya da kısa haliyle sadece koronavirüs. Hepsi aynı virüse verilmiş farklı isimler. Hastalığın sebep olduğu ilk belirtiler virüsle temas ettikten en az 2, en fazla 14 gün sonra kendini göstermekte. İlk günlerindeki belirtiler grip ya da soğuk algınlığındakilerle büyük ölçüde benzerlik gösterebilir. Yüksek ateş bunlardan en yaygınıdır. Dünya Sağlık Örgütü ve Çin'in ortak yürüttüğü çalışmada elde edilen verilere göre koronavirüse yakalanan kişilerin %88'inde yüksek ateş şikayeti vardı. Çin dışındaki başka bir araştırmaya göre ise yüksek ateş belirtisi COVID-19 tanısı koyulanların %44'ünde hastaneye kabullerinden itibaren devam etmekteydi. Öte yandan bazı vakalarda mide-bağırsak rahatsızlıklarına da rastlanmakta. Mide bulantısı, ishal, kusma veya karın ağrısı gibi belirtiler solunum sıkıntısı şikayetlerinden birkaç gün önce ortaya çıkabiliyor. Ancak bu belirtiler standart değil. COVID-19 temelde bir solunum yolu rahatsızlığı olduğu için yaygın şekilde görülmezler. Bunun anlamı ise virüsün etki ettiği bölge genelde yalnızca akciğerlerle sınırlı kalır. Virüs vücudumuza dahil olduktan ya da başka bir ifadeyle enfekte olduktan sonraki ilk günlerde akciğerlerde bulunan hücreleri istila etmeye başlar. Akciğerlerimizi çevreleyen doku milyonlarca epitel hücreden oluşur. Bu hücrelerin temel görevi mukozayı ve diğer organları hizada tutarak solunum yolunun açık ve temiz olmasını sağlamaktır. Ancak sağlıklı hücreler virüs tarafından ele geçirildiğinde ölmeye ve yerlerini virüsün kontrolündeki hücrelere bırakmaya başlarlar. Virüsün sebep olduğu ve solunum yollarını etkilemeye başlayan bu kargaşayla hasarlı dokuda koruyucu amaçla inflamasyon oluşumu başlar. İnflamasyonsa daha fazla hasara ve bu da daha fazla inflamasyona yol açar. Bu olumsuz döngü ise virüsün etkili olduğu bölgede tek bir sağlıklı doku kalmayana kadar devam eder. İçeride bunlar yaşanırken hastalar bu süreci boğaz kuruluğu belirtisi olarak hisseder. Bu da koronavirüs hastalarının en yaygın şikayetlerinden biridir. Tabii nefes darlığı ve boğaz akıntısı ile birlikte. Hastalığın bu aşamasında ortaya çıkan diğer belirtilerse yorgunluk, boğaz, baş, eklem ve kas ağrıları, titreme ve burun akıntısıdır. 5. güne gelindiğinde hastalar önceki şikayetlerine ek olarak nefes almakta güçlük yaşamaya başlar. Bir sağlık kuruluşuna başvurma ise genelde 7. günde gerçekleşir. Bu sırada hafif vakalar büyük ölçüde iyileşmiş olur. Buna karşın orta, şiddetli ve kritik vakalarda bu andan itibaren zatürre belirtileri görülmeye başlanır. Bu aşamada ölüm riski olmasa da süreç oldukça şiddetli geçebilir. Bu hastalar için iyileşme süreci birkaç gün veya birkaç hafta ile sınırlıdır. Bununla birlikte iyileşme sürecine dahil olamayan bazı şiddetli ve kritik vakalarda durum kötüleşmeye başlar ve akut solunum sıkıntısı sendromu ortaya çıkar. Bu, akciğerlerin sıvıyla dolmaya başladığı anlamına gelir. Açığa çıkan inflamasyon, bağışıklık sistemini harekete geçirir ve bağışıklık sistemi tarafından görevlendirilen savaşçı hücreler akciğerlere doğru ilerleyerek hastalıklı hücreleri hedef almaya başlar. Birçok vakada hastalığın etkili olduğu bölge bağışıklık sisteminin gönderdiği hücreler tarafından izole edilir ve iyileşme süreci başlar. Ancak bazen vücudun hastalıkla savaşması mümkün değildir. Virüs yüzünden kafası karışan bağışıklık sistemi hücreleri önlerine çıkan her şeyi yok etmeye başlar ve buna sağlıklı hücreler de dahildir. Akut solunum sıkıntısı sendromunun ölümcül hasar bırakma ihtimali yüksektir.
Kritik olarak sınıflandırılan vakalarda organ yetmezliklerine sebep olabilir. Bu aşamada hasta yaşam destek ünitesine ihtiyaç duyar ve yoğun bakıma alınır. Oksijen terapisi ve mekanik ventilasyon yöntemleriyle gerçekleştirilen tedavi sürecinde amaç kan akışına ihtiyaç duyduğu oksijeni sağlamaktır. Çünkü akciğerler bunu yapabilecek durumda değildir. Bu noktada tedavi işe yaramadığında ise akciğerlerde biriken sıvı oksijenin kan akışına ulaşmasına izin vermez. Bu koronavirüsün en yaygın ölüm nedenidir. Bu aşamaya gelmiş bir hasta hayatta kalmayı başarsa bile kalıcı akciğer hasarı ortaya çıkabilir. 2002 yılındaki benzer bir koronavirüs salgını olan SARS'ın sebep olduğu ölümler dışında birçok hastaya yaptığı buydu. Honeycomb ya da Türkçe haliyle bal peteği etkisi denilen bu durumun akciğerlerde sebep olduğu yaralar yeni tip koronavirüs vakalarında da görüldü. Araştırmalar koronavirüs sebebiyle yaşanan ölümlerin çoğunlukla 14. ve 19. günler arasında gerçekleştiğini söylüyor. Ortalama iyileşme ve taburcu olma süresi içinse 2,5 haftalık bir zaman dilimi söz konusu. Buna karşın kritik vakaların çoğu için iyileşme aşaması aylarca sürebiliyor. Bir hasta iyileşme sürecindeyken virüsü etrafındaki sağlıklı kişilere bulaştırması mümkündür. Bu yüzden de bu kişiler resmi sağlık kuruluşu yetkilileriyle var olan tüm riskler ortadan kalkana kadar bağlantıda kalmalıdır. Koronavirüs için aşı çalışmaları hızla devam etse de şu anda böyle bir tedavi imkanı bulunmuyor. Yani hastalıktan kaçınmanın en iyi yolu virüsle temas etmeyi engellemekten geçiyor. Yeni tip koronavirüs, insanlar arasında öksürme ve hapşırma yoluyla kolayca yayılabilen bir tür. Bu yüzden ellerimizi sık sık yıkayarak, sosyal temastan olabildiğince kaçınarak ve sık kullanılan yüzeyleri günlük olarak temizleyerek basit ve etkili tedbirler alabiliriz. Sonuç olarak COVID-19 ciddiye alınması gereken bir hastalık. Ancak unutulmamalı ki rapor edilen vakaların önemli bir çoğunluğu hayatta kalmayı başardı. Yani panik yapmadan, sağduyulu davranarak evde ve güvende kalabiliriz.